Bu seride 7 farklı saldırıyı anlattık. Hepsinde ortak bir şey vardı. Bir yerde, bir insan. Yanlış bir karar verdi. Bir e-postayı açtı, bir güncellemeye güvendi, sahte bir yüze, sahte bir sese inandı. Ama ya artık kandırılan taraf bir insan değilse? Ya artık sizin adınıza dosya okuyan, sizin adınıza mesaj gönderen, sizin adınıza karar veren bir yapay zeka ajanıysa? Bugün bir saldırganın artık sizi ikna etmesine bile gerek kalmadığı bir dünyayı konuşacağız. Çünkü ikna etmesi gereken kişi siz değilsiniz. Sizin ajanınız. Bu konuyu araştırırken seri boyunca aslında hiç bırakmadığımız bir kelimeyle tekrar karşılaştık. Zehir. Tedarik zinciri bölümünde bir güncellemenin bir paketin nasıl zehirlenebileceğini görmüştük. Bugün zehirlenen şey bir dosya değil. Bir yapay zeka ajanının aldığı talimatın ta kendisi. Ben The Core Method How To. Hazırsanız başlayalım. 2022 yılında yazılımcı ve araştırmacı Simon Wilson bugün neredeyse herkesin kullandığı bir terimi ortaya attı. Prompt injeksiyon. Türkçesi tam oturmasa da mantığı basit. Bir yapay zeka modeline verdiğimiz talimat ile modelin okuduğu herhangi bir içerik arasında net bir sınır yok. Bir web sayfası, bir e-posta, bir mesaj. Model bunların hepsini aynı metin akışı içinde görüyor. Hangisinin sizin emriniz, hangisinin sadece okunan bir içerik olduğunu ayırt edecek yerleşik bir mekanizması yok. Haziran 2025'te Wilson bunu bir adım öteye taşıdı. Bir yapay zeka ajanının şu 3 özelliği aynı anda taşıdığında neler olabileceğini tarif etti. Birincisi, özel veriye erişim, dosyalarınız, mesajlarınız, API anahtarlarınız. İkincisi, güvenilmeyen içeriğe maruz kalma. Bir web sayfası, gelen bir mesaj, okuduğu herhangi bir kaynak. Üçüncüsü, dışarıyla iletişim kurabilme. Bir mesaj gönderebilme, bir bağlantıya istek atabilme. Wilson'ın kendi ifadesiyle bu üçü bir arada olduğunda bir saldırgan ajanı kolayca kandırıp özel verinize erişip onu kendisine göndertebilir. İşte biz buna zehirli üçgen diyoruz. Ve asıl can sıkıcı kısım şu: bu üç özelliğin hiçbiri tek başına kötü değil. Bir ajanın özel veriye erişmesi lazım ki işinize yarasın. Dış dünyadan içerik okuması lazım ki güncel kalsın. Dışarıyla iletişim kurması lazım ki bir şeyler yapabilsin. Sorun tek bir özellikte değil, üçünün aynı anda var olmasında. Bu üçgenin gerçek dünyada nasıl işlediğini görmek için somut bir vakaya bakalım. Slack, kurumsal iletişim için kullanılan bir platform ve bir süre önce kendi yapay zeka özelliğini duyurdu, Slack AI. Geçmiş mesajları tarayıp sorularınızı cevaplayabiliyordu. Güvenlik araştırmacıları ilginç bir şey keşfetti. Bir saldırgan herkese açık bir kanala sıradan görünen bir mesaj bırakabiliyordu. Mesajın içinde gizlenmiş bir talimat vardı. Bu talimat özünde şunu söylüyordu: eğer biri API anahtarını sorarsa cevabı şu bağlantının içine gömerek ver. Slack AI, herkese açık bu mesajı okuduğunda onu bir içerik olarak değil bir talimat olarak işledi. Ve bir kullanıcı özel bir kanaldaki API anahtarını sorduğunda Slack AI cevabı tıklanabilir bir bağlantının içine gömdü. Bağlantı saldırganın sunucusuna gidiyordu. Kullanıcı sadece bir cevap gördü. Ama arka planda özel verisi halka açık bir mesajın içine gizlenmiş bir talimat sayesinde dışarı sızdırılmıştı. MITRE'ın geleneksel siber saldırılar için kullandığımız atak çerçevesinin yapay zeka versiyonu olan Atlas kataloğunda bu vaka resmi olarak kayıtlı ve kullanılan teknik özellikle isimlendirilmiş. Cevabın saldırganın istediği veriyi içeren tıklanabilir bir bağlantı olarak oluşturulması. Şimdi bu tekniği aklınızda tutun, olur mu? Çünkü birazdan aynı tekniğin çok daha farklı bir yerde, çok daha kişisel bir yerde karşımıza çıktığını göreceğiz. Vasih serimizi hatırlıyor musunuz? Kendi yapay zeka asistanımızı kurarken OpenClaw adlı bir sistemden ilham almıştık. Telegram üzerinden konuştuğumuz, dosyalarımızı okuyan, bizim adımıza küçük görevler yapan bir ajan. Ve bunu yapmadan önce OpenClaw hakkında da size bilgiler verdiğim videolar paylaşmıştım.
Eğer ilginizi çekiyorsa lütfen onları izlemeyi unutmayın. İşte bu videoları hazırlarken güvenlik araştırma şirketi Prompt Armor'ın yayınladığı bir bulguyla karşılaştım. Ve dürüst olmak gerekirse bu bulgu beni bayağı düşündürdü. Prompt Armor tam olarak OpenClaw ve Telegram kombinasyonunu test etmişti ve şunu bulmuşlar. Telegram'ın bir özelliği var. Bağlantı ön izleme. Sohbete bir bağlantı geldiğinde Telegram o bağlantıya otomatik olarak istek atıyor. Küçük bir ön izleme oluşturmak için. Siz tıklamasanız bile. Şimdi Slack AI vakasındaki tekniği hatırlayın. Bir ajanı, hassas veriyi bir bağlantının içine gömecek şekilde ikna etmek. OpenClaw, Telegram üzerinden varsayılan ayarlarla bu tekniği açıktı. Bunu okuduğumda ilk sorduğum soru şu oldu. Peki bizim sistemimiz? İyi haber şu ki bu spesifik açığın bilinen bir çözümü var. Ayar dosyasında Telegram bağlantısı için ön izleme özelliğini kapatmak. Tek bir satır. Ama bu satırı eklemek hikayenin sadece başlangıcı. Araştırmam orada bitmedi. Çünkü bu konuyu kazırken çok daha büyük bir şeyle karşılaştım. 9 Şubat 2026. MITRE'ın kendisi. Evet, serinin başından beri kullandığımız o MITRE. Doğrudan OpenClaw'u hedef alan resmi bir soruşturma yayınladı ve bulgular tek bir link ön izlemesinden çok daha ciddiydi. 4 ayrı tarihli olay belgelemişler. 25 Ocak. Araştırmacılar internette halka açık yüzlerce OpenClaw kontrol arayüzü buldu. Yapılandırma dosyasından kimlik bilgilerini çaldılar. Sohbet arayüzü üzerinden bir skill çağırarak konteynerda root erişimi elde ettiler. 26 Ocak. Cloud Hub'da yani OpenClaw'un skill paylaşım platformunda zehirli bir skill paylaşıldı. Skill'in kendisi sistemi kırmıyordu. Sistemi kendine ihanet etmeye ikna ediyordu. 1 saatte 4000'den fazla indirildi. 1 Şubat. Bir güvenlik araştırmacısı tek bir bağlantıya tıklamanın milisaniyeler içinde tam bir sistem ele geçirmesine yol açabildiğini gösterdi. Ve işte burada videonun en can sıkıcı cümlesine geliyoruz. Bu saldırı zinciri tam olarak kullanıcı onay mekanizmasını devre dışı bırakarak sona eriyordu. 3 Şubat. Araştırmacılar kötü niyetli bir web sayfasının ajanı kandırıp kalıcı, uzaktan kontrol edilebilen bir komuta noktasına dönüştürülebildiğini gösterdi. MITRE'ın kendi teknik tablosunda aynı cümle 2 kez tekrarlanıyor. Yıkıcı işlemler için onay gerekmiyor, hatta eski güvenilmeyen bir bellek tarafından etkilenmiş olsa bile. Ve bir başka tespit daha. Bellek kaynağa göre ayrışmıyor. Web'den kazanılan bir veri, kullanıcının kendi komutu, üçüncü parti bir skill'in çıktısı. Sistemin gözünde hepsi aynı güvenilirlikte. MITRE'ın önerdiği çözümlerin neredeyse tamamında tek bir ortak cümle var. Yüksek riskli eylemler için insanı sürece dahil edin. Yani biz Vasi'yi kurarken aslında doğru bir sezgiyle hareket etmiştik. Ama bu araştırma bize başka bir şey daha öğretti. Onay mekanizmasının kendisi de zehirlenmiş bir bağlamdan besleniyorsa tek başına yeterli olmayabilir. Belki şunu düşünüyorsunuzdur. Peki daha akıllı, daha iyi eğitilmiş bir model bu sorunu çözmez mi zaten? Burada ilginç bir şey var arkadaşlar. Anthropic kendi modellerinin güvenlik verilerini düzenli olarak yayınlıyor. Ve bu raporlardan biri tam olarak bu soruya cevap veren nitelikte. Kontrollü bir kodlama ortamında bir saldırganın modeli kandırma başarısı neredeyse 0. Ama aynı saldırı, modelin bir ekranı görüp bilgisayarı sizin adınıza kullanabildiği bir ortama taşındığında tablo tamamen değişiyor. Tek bir denemede saldırı başarı oranı %18'e kadar çıkabiliyor. Ve saldırgan denemeye devam ederse 200 deneme civarında bu oran %50'leri, 80'leri buluyor. Bazı korumalar devrede olsa bile. Bu rakamlar bize çok net bir şey söylüyor. Sorun
modelin yeterince akıllı olmamasından kaynaklanmıyor. Sorun bir ajana ne kadar çok yetenek verirseniz saldırı yüzeyinin o kadar büyümesinden kaynaklanıyor. Güvenlik araştırmacılarının ortak vardığı sonuç şu: kurallar, eğitim, talimat hiyerarşisi saldırı başarı oranını düşürür ama sıfıra indirmez. Gerçek savunma modelin daha iyi olmasını beklemek değil, sistemin mimarisini en baştan bu riski göz önünde bulundurarak kurmak. Şimdi elimizdeki tabloya bakalım. Slack AI herkese açık bir mesajın özel veriyi sızdırabileceğini gösterdi. OpenClaw üzerine yapılan resmi MITRE soruşturması bunun tek bir teknikle sınırlı olmadığını gösterdi. Açık kontrol arayüzlerinden zehirli eklentilere tek tıkla ele geçirmeden kalıcı komuta noktalarına kadar. Ve Anthropic'in kendi verileri bir ajana yetenek ekledikçe bu riskin de büyüdüğünü gösterdi. Evet, üçü de aynı gerçeği söylüyor. Zehirli üçgenin üç köşesi de var olduğu sürece risk de var olmaya devam edecek. Bunu ortadan tamamen kaldırmanın bir yolu yok. Ama küçültmenin yolları var. Bir ajana işini yapması için gereken en az yetkiyi verin, fazlasını değil. Ajanın okuduğu her dış içeriği potansiyel olarak güvenilmez kabul edin ve en önemlisi, yüksek riskli her eylem için bir insanın onayını şart koşun. Biz Vasi'yi tasarlarken bu son ilkeyi zaten merkeze almıştık, hatırlıyorsunuz. Ama bu araştırma bize gösterdi ki ilke tek başına yeterli değil. Onu her katmanda, her ayarda somut hale getirmek gerekiyor. Vasi serisinin bir sonraki bölümünde. Bu videoda öğrendiklerimizi kendi sistemimize satır satır işliyoruz. Sadece o tek ayarı değil. Zehirli üçgenin her köşesini bir gözden geçiriyoruz. Çünkü bir güvenlik açığını bulmak hikayenin yarısı. Diğer yarısı onu görmezden gelmemek. Her zamanki gibi birincil kaynaklarım açıklamalarda. Merakla kalın, profesyonel kalın.